Merhabalar. Bugün size yeni bir cihazdan bahsedeceğim. Cihazın ismi FaceUp cihazı. Bu cihazın prensibi şu şekilde. Yüzdeki elevatör kasları çalıştırarak yüzün yukarıya doğru kalkmasını sağlıyor. Şimdi kısaca anatomiden bahsetmek istiyorum öncelikle. Yüzde çeşitli kaslar var. Zygomaticus major, minor, risorius gibi gülümseme kası ve yüzü yukarı kaldıran kaslar elevatör kasları olarak geçiyor. Bir de aşağıya doğru çeken kaslar var. Onlar da depresör kaslar. Yani yüzü aşağıya doğru düşüren kaslar. Yaş ilerledikçe maalesef elevatör kasların etkisi gittikçe azalıyor ve yüz aşağıya doğru sarkıyor. Aynı şekilde frontal bölgede de frontal kas dediğimiz alında yerleşen şu şekilde bir kasımız var. O da gene aynı şekilde tonusunu kaybettiği zaman kaşlar yavaş yavaş aşağıya doğru düşüyor. Frontal kas da elevatör bir kas. Dolayısıyla onun da çalışması önemli. Şimdi bu cihazın kullanıldığı bölgeleri anlatacağım çünkü birçok bölgede kullanılıyor. Bir tanesi, en çok kullanılan bölge yanak bölgesi. Yüzün elevatör kaslarını mesela zygomaticus major gibi, risorius gibi yüzü yukarıya doğru çeken kasları çok yoğun bir şekilde çalıştırıyor. Yani o kaslara spor yaptırıyor. Dolayısıyla da o kasların tonusu arttıkça yüz yavaş yavaş kendi kendine yukarıya doğru gelmeye başlıyor. Yukarıya doğru kalkıyor. Çok güzel bir tedavi. Aynı anda bu elektrik akımı ile olan bir şey. Yani bir şekilde sinirleri uyarıyor ve o bölgedeki kasları çalıştırıyor. Ek olarak radyo frekans vererek de ciltte sıkılaşmayı da sağlayabiliyoruz. Bunu hastanın durumuna göre yapıyoruz. İhtiyacı varsa radyo frekans modunda kullanıyoruz. Aynı şekilde gene frontal bölgeye uygulama aparatıyla gene o bölgedeki frontal kası çalıştırarak alın bölgesinin yukarıya doğru hareket etmesini ve o şekilde kalmasını sağlayabiliyoruz. Dediğim gibi bu çok yoğun bir spor. Yani kaslar inanılmaz hızlı bir şekilde kasılıyor. Kısaca spor yapıyor. Dolayısıyla alın bölgesi de yukarıya doğru kalkıyor. Çünkü alın düşüklüğü çok ciddi problem biliyorsunuz. Botoksla vesaireyle çözmeye çalışıyoruz. Fakat botoks yeterli olmayabiliyor. O sebeple de alın kaslarının aslında güçlü olması daha önemli. Botoks sadece yüzeyel kırışıklıkları gidermede arada bir kullanılacak bir madde bana göre. Alın bölgesi dışında son zamanlarda kullanılan yeni bir uygulaması daha var. Burada hastalarım bilirler. Mesela gıdı liposuction yaparız ve sonrasında derim ki bakın gıdı liposuction yaptık ama sizin burada ağız tabanı kaslarınız çok gevşek. Ve o kasları mutlaka sıkılaştırmak lazım. Çünkü biz cerrahi olarak bu işlemi yaptığımızda evet buradan bir kesi açıyoruz. Burada uzamış olan ya da ortaya çıkmış olan kasları kısaltıyoruz, dikiyoruz, birleştiriyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Ağız tabanı kasları çünkü çok önemli. Evet gıdımız var, yağlar var, kaslar var. Bu kaslar tabii ki sadece dışarıdan görünen kaslar değil. Dilimiz ile boyun arasında ağız tabanı kasları dediğimiz bir sürü kas var. Bunların en önemlileri de digastrik kaslar. Bu kasların çalışması boyunun çok daha gergin ve bu açının 90 derece olmasını sağlıyor. O yüzden gıdadaki kasların çalışması son derece önemli. Ayrıca radyo frekans uygulamasıyla gıdadaki yağların da bir miktar kaybolması sağlanabiliyor. Dolayısıyla en aktif kullandığımız alanlar alın, elmacık bölgesi ve gıdı bölgesi. Eminim ki son yıllarda çok popüler oldu. Özellikle son bir senede çok popüler olan bir cihaz. Biz de kliniğimizde olsun istedik. İşlem şöyle, haftada 1 veya 2 kere 4 seans şeklinde uygulanıyor. Hastalara önerimiz 3 ya da 4 ay sonra bu işlemin birer seans şeklinde tekrarlanması. Günlük hayatınızı hiç etkilemiyor. Yaptırıp direkt çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir görünürde kızarıklık vesaire, ödem gibi herhangi bir problem olmuyor. Evet, bu haftaki konumuz FaceUp cihazıydı. Yani yüzü yukarıya doğru kaldıran yeni cihazımız hakkında konuştuk. Önümüzdeki hafta bir başka konu üzerinde bir araya gelmek üzere. Sevgiler.